Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine çok güzel bir çanta çalışmamız olacak. Şöyle iki tane koton iplik tercih ettim ben. Bir tanesi batik koton, bir tanesi tek renk böyle kiremit tonlarında bir ip. Güzel bir çanta çalışması yapacağız. Hem yaz için uygun, hem kullanışlı, hem şık, hem de hafif, gayet hoş görünümlü bir çanta olacak. Dediğim gibi yaza uygun cıvıl cıvıl renklerle de hazırlayabilirsiniz. Her alanda kullanabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz, özellikle sipariş alıyorsanız sipariş alıp satışında yapabileceğiniz güzel, harika bir model olacak inşallah. İpim 2,5 milim benim iplerime, tığım 2,5 milim iplerime uyumlu olarak sizler de kullanacağınız ipin kalınlığına göre, elinizin durumuna göre tığ numarası tercih etmelisiniz diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Hemen onu da hatırlatmış olalım. Evet, çantamızı yaparken iki çeşit motif kullanacağız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Birisi klasik hanım dilendi bey beğendi motifi. Bir tanesi de içinde çiçek motifi olan yine kare bir motifimiz. Klasik motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle göstereceğim. Yine birlikte yapacağız tabii ki. Fakat rengarenk çalıştım ben. Birkaçını yaptım motiflerimin. Aynı motif aslında bu tek renkle yapmış olduğum. Bunu orta kısımda sadece kahve tonuyla yaptım. Dış kısmında batik ipimi kullandım. Bir de şu şekilde dönüşümlü olarak yaptığım var. 2 sırayı batik iple, sonra bir sıra tek renk, bir sıra batik, bir sıra tek renk şeklinde çalışmış olduğum var bir de. Dediğim gibi bu şekilde farklı renklerde çalıştım. Aynı motif fakat görünüşleri farklı, gördüğünüz gibi. Sadece ip değişimi sebebiyle bu şekilde. Sizler de hani önden bunun bilgisini vermiş olayım. Diğer motifim ise bu şekilde. Bunu da orta kısmında 2 sıra, başlangıç zincirinde saydığımızda 3 sıra olmuş oluyor. Bu şekilde batik iple, sonrası sıraları da tek renkle yaptım. Bunlar sabit, hep aynı şekilde yaptım. Orta kısmı çiçek kısmı batik ip, dış kısmı da kahve tonuyla hazırladım arkadaşlar. Hemen şimdi önce motiflerimizi yapalım. Hanım dilendi bey beğendi motifimizden başlayalım. Şöyle başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra 7 tane zincir çekeceğim. Çok kolay bir motif. Daha öncesinde de birçok yerde kullandık aslında. Ama yeni başlayan arkadaşlar için yine anlatmış olalım. Başlangıçta 7 tane zincirimi çekiyorum. 7 zinciri çektikten sonra en baştaki zincirin içerisinden tığımı geçireceğim. İlmeğimi alacağım. Aldığım ilmeği de tığımdaki ilmekten geçirip şöyle bir zincirle buraya sabitleyip minik bir halka oluşturacağım hemen. Evet, hemen burada 2 zincir daha ekliyorum. İpi üzerine alıp halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım. Tığımdaki 3 ilmeğin ikisini birlikte, kalan ikisini birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde ikili trabzan oluşturmuş oldum. Tekrar aynı işlemi yapalım. İkili trabzanımızı 3 tane zincir çekelim. İpi üzerine tekrar alıyorum ve yine ikili trabzan, yan yana 3 tane. Burada da en baştaki zincirle birlikte 3 tane yan yana olmuş oldu. Zinciri de trabzan olarak sayıyoruz. Buraya da yine dediğim gibi 3 tane yan yana trabzanımızı yapıp ara zincirimizi çekeceğiz. Arada 3 zincir çekiyorum ben. Elinizin sıklık, genişlik durumuna göre, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişebilir. Bir eksik, bir fazla ayarlayabilirsiniz zincirleri arkadaşlar. En baştan söyleyeyim. Motifin ilerleyen kısmında da kısımlarında da aynı şekilde olacak. Tekrar 3 zincirimi çektim ve trabzanımı yapıyorum. Şuradaki ipi ara kısımdan geçirdim. Yan yana 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine zincirimi çekiyorum. En baştaki zincirin tepe noktasına battım. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Orta kısmını tamamlamış olduk motifimizi. Buradan tekrar hemen yandaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirle sabitliyorum buraya.
Üzerine hemen 2 tane daha zincir ekleyelim. İpi üzerine aldım. Boşluğun içerisinden çıkardığım ilmeğimle yine 2 tane yan yana trabzan yapıyorum. En baştaki zincirle 3 trabzan oldu. Araya 1 2 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan yapalım. Şöyle 2 zincir daha çektim. Bu yan kısımlara, aralara 2 zincir çekeceğim ben. Sizler de yine ipinizin kalınlığına göre ve elinizden çıkan örgünün sıkılığına, inceliğine göre zincir sayısını bir eksik bir fazla olarak ayarlayabilirsiniz. Gidişata göre bakın. Uygun olursa aynı sayıda tabi yapabilirsiniz. Değilse de elinize uygun, ipinize uygun şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Köşe kısmında yine ben 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Şimdi bu köşeye geçeceğim. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Kalan 2 köşe içinde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, araya 2 zincir. Pardon, köşedekiler 3, aradakiler 2. Bu şekilde devam ediyorum ve dolanıp tamamlayacağım sırayı. Şöyle 4 tarafında dolandım. En son yine 2 zinciri çekiyorum. En baştaki zincirlerimin tepe noktasından şöyle ilmeğimi çıkarıp ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yandaki trabzandan tekrar bir ilmek kaydırma ve boşluğa tekrar ilmek kaydırma. Eğer burada renk değiştireceksek ilmek kaydırma yapmadan direkt keselim ve köşe noktasından ipimizi bağlayıp diğer rengimizi devam edebiliriz. O şekilde renk değişimini de yapabiliriz. Hemen burada tekrar aynı şekilde 2 zincirimi çekiyorum. Yanına 2 trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha, altta yaptığımız gibi şu bir kenarı birlikte yapalım yine. Sonrasında ben motifimi tamamlayacağım. Aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Kaç sıra yapacaksak o kadar devam ediyoruz. 1 2 tane zincirimi yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane trabzan. Araya 2 zincir. Köşeye geldiğimde yine köşe detayı. Aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, araya 2 zincir, sonra 3 trabzan derken dolanıyoruz. Her ilerleyen sırada köşeler aynı. Sadece şu ara kısımların trabzanları artıyor. Bu şekilde dolana dolana örelim ve tamamlayalım. Şöyle motiflerimin boyutu 1, 2, 3, 4, 5 sıra şeklinde. Son sırayı düz olarak, sadece trabzan olarak ilerletiyoruz. Onun dışında ekstra bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Ben şimdi devam edeyim. Son sırayı yine bir kenar olarak göstereceğim. Evet, şöyle 4 sırayı tamamladım. 5. sıraya geldim. Köşe kısmı yine aynı 5. sıramızda. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu sırada trabzan şeklimizi değiştirebiliriz. Nasıl? Şimdiye kadar ikili trabzanla devam ettim. Ama kullandığımız ipin kalınlığına göre, mesela benim batik ipim diğer renk ipime göre birazcık daha dolgun. Dolayısıyla batik ipi kullandığım kısımlarda çok affedersiniz, birazcık böyle boy farkı oluşuyor. Sıra sayısı aynı olsa da aynı ölçüye ulaşmıyor o zaman. Şöyle baktığımızda bakın, tam şöyle ortaya koyacağım. Hafif bir fark olduğunu görüyorsunuz burada motifin boyutunda. Dolayısıyla sıranın sonunda, şurada da aynı şekilde yaptığım, iç kısımda diğerini kullandığım için üst tarafını üçlü trabzan olarak tamamladım. Yani buradaki boy farkını giderebilmek maksatlı arada farklılıklar yapabilirsiniz. Hemen şuradan da bir örnek göstermek istiyorum. Burada da 4. sıranın sonunda bir sıra sık iğne, bir sıra yine trabzan yaptım. Tekli trabzan yaptım. Aradaki dediğim gibi yükseklik farkını, boy farkını orantılayabilmek için. Buradaki sıra sayısı artmış oldu. Dolayısıyla buna çok devam ettirmedim. Üçlü trabzanı tercih ettim sonradan. Burada da öyle yapacağım. Eğer ipleriniz aynı kalınlıktaysa aynı şekilde devam edebilirsiniz. Boy farkı oluşacağını düşünmüyorum. O zaman benim ipimin
uyumsuzluğu ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani kalınlık olarak aynı kalınlıkta olmadıklarından dolayı. Son sırayı üçlü trabzan yaparak aradaki boy farkını telafi etmiş olacağım. Burada ikili trabzanla devam etseniz, üçlü trabzanla devam etseniz batışlar aynı olacak. Dolayısıyla çok değişen bir şey olmayacak. Ben şimdi yani hani anlatım için söylüyorum. Burada üçlü trabzanlarımı köşede aynı şekilde yaptım. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde. Sonrasında hemen şu sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Yine üçlü trabzanımı yapacağım. Sıradaki trabzanın üstüne yine üçlü trabzanım. Bir sonrakine aynı şekilde her trabzanın üstüne bir trabzan yaptım. Boşluğa geldiğimde ipi üzerine alıp boşluğun içerisinden bir tane trabzan yapıyorum ve sonrasında sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ara boşluklara bir tane, onun dışında her trabzanın üstüne birer tane trabzan. Köşeler aynı. Değişen bir şey yok. Bu şekilde dolanıp motifimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi böyle devam ediyorum artık. Tamamlayacağım. Burada bitireceğim. Son sırası da son motifi de böylelikle yapmış olacağım. İkinci motifimizin anlatımına geçelim. Ben bunu tamamlayayım hemen. Evet, ikinci motifimize batik ipimizle başlıyoruz. Başlangıç ilmeğimi attıktan sonra 7-8 tane zincir çekeceğim yine. 7 zincir çektim ben. En baştaki zincirin içinden ilmeğimi kaydırarak zincirle sabitledim. Orta halkamızı oluşturduk. 2 zincir çekiyorum. İpi üzerine aldım. İlmeğimi çıkardım. İkisini bir alarak ikili trabzanlar yapacağım. Zinciri de sayarak devam edelim. 3 oldu. 4 5 6 toplamda 16 tane trabzan yapacağız. ...16 tane zincirim yani trabzanım oldu toplamda. Hemen burada ilk zincirin tepe noktasından batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve orta halka kısmını oluşturmuş oldum. Şu ara kısımdan tekrar bir ilmek alıp kaydırma yaparak buraya geçiyorum arkadaşlar. Zincirimle sabitleyeceğim. İpi üzerine aldım. İlk battığım şu boşluk kısmından tığımı geçirdim, ilmeğimi çıkardım, uzattım. 1 sardım, tekrar çıkardım. 2 sarıp tekrar çıkarıyorum. 3 defa doladıktan sonra aldığım ilmeği bütün ilmeklerden geçirdim, sabitledim, bir zincir çektim. İpi tekrar üzerine alıp bir sonraki boşluk kısmına batıyorum. 2 trabzanın arasından batıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 defa sardım, tek seferde çıkardım, sabitledim, bir zincir çektim. Buradaki sarma sayınız ipin dolgunluğuyla alakalı. İpiniz birazcık daha ince olursa 4 defa da sarabilirsiniz. Bu şekilde fıstıkları yaparak ilerleyeceğiz. Aralarında birer tane zincir. Her boşluğa bir fıstık. Bütün etrafı dolanalım. Başladığımız noktaya kadar gelelim. Bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde yine bir zinciri çekip en baştaki fıstığın tepe noktasında ilmek kaydırma yapıp sabitledikten sonra ara kısımdaki boşluğa yine ilmeğimizi kaydırıp zincirimizi çekiyoruz. Buraya bir tane daha zincir çektim. İpimi üzerine alıyorum. Boşluğun içerisinden ilmeğimi çıkardım. Şu iki ilmeği çıkarıp bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluktan ilmek çıkardım. Yine soldaki iki ilmeği birlikte alarak bırakıyorum. Tığımdaki 3 tane ilmeği tek seferde çıkarıyorum. 1 2 3 4 sabitleme zincirimle 4 zinciri çektim, ipi üzerine aldım, bir sonraki boşluğa geçtim, ilmeğimi çıkardım. Yine ilk ikiliyi birlikte aldım, tekrar doladım,
ilmek çıkarıp ikiliyi birlikte aldım, tekrar doladım ve üçüncü kez aynı işlemi yapıp tığımdaki 4 ilmeği birlikte çıkarıyorum, sabitledim, 3 zincir daha ekledim, toplamda 4 tane zincir çekmiş oldum. Zincir sayısı yine elinize, ipinize göre değişebilir. 2 3 4 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tabii 2 3 4 derken yani en baştaki sabitleme zincirini saymadan şu anda ben 3 çekmiş gibi düşünüyorum. Topladım. Şu sabitleme zincirim 1 2 3. Onunla birlikte 4 oluyor. Bu şekilde bütün etrafını dolanacağım. Evet, sıra sonuna geldiğimizde yine en baştaki fıstığımızın tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak sabitleyeceğiz. Bir tane zincir çekeceğim burada ve ipimi keseceğim. Diğer rengimle devam edeceğim. Evet, diğer renge geçtiğimde herhangi bir boşluktan ipimi sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim, ipi üzerine alıp üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane üçlü trabzan, baştaki zincirle birlikte 3 oluyor. Araya 3 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan. Devam ediyorum bu şekilde. Burası köşe. Köşe kısmında 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane daha üçlü trabzan yaptık. Sonrasında ipi hemen üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa geçip ikili trabzan yapacağım. 3 tane ikili trabzan. Ara kısımlar ikili trabzan, köşeler üçlü trabzan olacak arkadaşlar. Arada zincir falan çekmiyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Yan tarafa geçiyorum hemen. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. İpi üzerine aldım. Hemen yan tarafa geçtim. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 4. kutucuğa yine köşe yapacağız. Dolayısıyla üçlü trabzan başlıyorum. 3 tane üçlü trabzan. Araya 3 tane zincir ve yine aynı kısma, aynı bölüme 3 tane üçlü trabzan. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Motifin devamını bu şekilde tamamlayacağız. Hemen şuradan da göstermek istiyorum. Bakın 1 2 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra köşeye geliyoruz. 1 2 3 kısma ikili trabzan, köşe. Buralar üçlü trabzan arkadaşlar. Son sırada aynı motifimizin son sırası gibi. Buradaki son sırayı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Birebir aynı, hiçbir farkı yok. Dolayısıyla devam ediyorum. Şimdi ben burada da hani sadece şurada tek ara kısımlar vardı. Burada o ara kısımlarımız olmadan 3 tane köşe, sonra trabzanların üstüne bata 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 ikili trabzanla tamamlıyoruz. Sonrasında bitiriyoruz bu şekilde. Ben diğer parçayı da bitireceğim ve motiflerimizin anlatımını tamamladık. Birleştirmeye geçeceğiz.